Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bu hafta konuğum herkesin de bilmek istediği ve mühendislik üzerine daha çok sorular sor. Oradaki Türk insanlarla lütfen görüş ve bizimle tanıştır dediğiniz için bu hafta konuğum Korhan Kaftanoğlu. Merhaba. Korhan'la ben ikimiz de San Francisco'da yaşıyoruz. Aynı yaşamıyoruz tabii ki de. Burada Silikon Vadisi'ni tanıdığım mühendis bir arkadaşım. Ve sizden gelen bütün soruları Korhan'a sormak istiyorum ve beni kırmadı. Şu an gece olmasına rağmen akşam saati. İş çıkışı. İş çıkışında birlikte oturup video çekiyoruz ve sizden gelen bütün soruları yanıtlamak istiyor Korhan. Değil mi Korhan? Kesinlikle. Korhancığım, seni tanımayanlar için biraz kendinden bize bahsedebilir misin? Korhan Kaftanoğlu kimdir? Korhan Kaftanoğlu mükemmel. 2004 yılında ben 21 yaşındayken ayrıca buraya geldim. Türkiye'de üniversiteye başlamıştım. Türkiye'de zaten ben mühendislik okuyordum. Yalnız işte aile durumundan dolayı buraya geldik. Burada okumaya devam ettim. Buraya geldiğimde direkt Arizona State University'ye transfer oldum. Buraya taşındığımız için. Yalnız transfer olduğumda bana şey dediler. Hani 3 sene Türkiye'de okumuşsun, ondan sonra buraya geldin, bir sene burada okuyayım da hani bura mezunuyum falan yemezler dediler. Öyle olunca da işte bir 3 sene de burada lisans okumak zorunda kaldım. Çünkü hani bazı dersleri saymadılar, tam uyuşmuyor diye. Yani dersleri bile transfer olurken aslında teker teker içeriklerine bakıyorlar. Ha, sen bunu görmüşsün ama bunu görmemişsin deyip yani tek bir konu yüzünden bile o dersi saymayıp tekrar aldırabiliyorlar. Korhan hangi üniversite mezunusun? Bu üniversiteden yüzünden mi oldu yoksa curriculum'dan yüzünden mi? Yok, curriculum yüzünden. Hangi üniversiteden mezun değil, hangi üniversiteden transfer olursanız olun, aldığınız derslerin içeriklerini yazan bir syllabus istiyorlar. Hı hı. Ondan sonra onun üzerinden teker teker gidiyorlar. Hem kendi üniversitelerinde verdikleri derslerin içeriğine bakıyorlar. Ha, şu konular görülmüş, tamam bunlar birbirlerine uyuyor deyip onları sayıyorlar. Ama uymayan bir şeyler varsa zaten derslerin yarısını buradan almak zorundasın deyip biz bunu saymıyoruz, tekrar al diyor. Hı hı. Yani, bu sayede ben işte 3 sene sonra lisansımı Arizona State'den aldım. Hı hı. Son dönemimde dersini aldığım bir hocaya kapısını çaldım. Ben dedim master doktora yapmak istiyorum. Bu Türkiye'de mi oluyor? Yok, bu burada oluyor. Bu Amerika'da oluyor. Bu artık okay. Amerika'ya geldim. Okay. 3 sene burada okudum. Arizona State'den mezun olmak üzereyim. Son dönemimde ben dedim hani master ve doktoraya başvuracağım. Üniversitede işte hocaların kapılarını çaldım. Kim ne yapıyor falan diye. O dönem bir dersini aldığım hoca vardı. Bayağı yardımcı oldu. O şans eseri de arıyormuştu. Yeni öğrenci arıyordu. Araştırma görevlisi olarak. Konuştum. Beraber kısa bir yani odasına gittiğimizde aslında interview yaptı. Bir mülakat yaptı. Ondan sonra kendi ofisine, laboratuvarlarına falan davet etti. Anlaştık, konuşabildik beraber. Yani başka şeyler de vardı, başka öğrenciler de vardı bu konuya başvuran. Ama öğrendiğim kadarıyla sonradan en iyi iletişim kurabildiği öğrenciyi seçmiş. Hı hı. Öyle olunca master doktora beraber yaptım. 4,5 sene içinde bitirdim. Ondan sonra araştırma yaptım. Araştırma merkezinde bir pozisyona çıktı. Oraya geçtim. Şimdi de Silikon Vadisi'ndeyim. Şimdi ikinci işimdeyim diyeyim. Gerçek endüstri işindeyim. Şimdi Korhan, aslında şunu sormak istiyorum. Her şey güzel. Bunu çok kolay yapmış gibi anlattın aslında ama Korhan bu kadar kolay gelmedi buralara. Bunu bildiğim için zaten sizin karşınıza getirmek istedim. Çünkü sizden de gelen sorular üzerine işte ne yapmam gereken, asıl başa dönmek istiyorum birazcık. Çünkü sizin de bilgi alabilmeniz için. Şimdi Korhancığım, Türkiye'de okurken hani Amerika hayalleri kuruyordun tabii ki. Hani burada okuyabilmek vardı galiba, değil mi? Vardı. Peki soru şu. İngilizce olmadan bir mühendis Amerika'da bu şekilde iş bulabilir mi? Çünkü sen dedin ki hoca anlaşabildiğini seçti. Bu kesinlikle kara kaşına kara gözüne değil tabii ki de. Ya onlar da güzel tabii ama. Bize biraz daha bilgi verir misin? Yani gerçekten senin gibi gelmek isteyen öğrenciler ne yapabilir? Direkt liseden üniversiteye gelmek istiyorsanız Amerika'daki üniversite sınavlarından birine girmeniz lazım. 3 çeşit sınav var. Birisi ACT, birisi SAT-1, birisi SAT-2. Bu üniversite giriş sınavlarının güzel yanı lise 1'den itibaren bu sınavlara girebiliyorsunuz. Hı hı. Hem de dünyanın neresinde olursanız olun. Türkiye'deki Amerikan kolejlerinde genellikle bu sınavlara girebiliyorsunuz diye biliyorum. Ben orada girmiştim. Hı hı. Çünkü Türkiye'de ne lisesinden mezunsun?
Ben Türkiye'de Adana'da Kuttepe Anadolu Lisesi'nden mezunum. Yani ama özel okul mezunu değilsin özel aslında. okul mezunu değilim. Ama SAT 1 sınavına ben lise 1 sonunda Tarsus Amerikan Koleji vardı. Orada girmiştim. Çok güzel bir skorum vardı. Ama yaşım belli olacak ama 2001 krizi zamanı olunca dolar çok fırladı. Bizimkilerde de oğlum yani seni bu şeyle yollayamayız. Yani Aslında dolar 2001 diyorsun ama şu anda da böyle bir durum var. Dolar fırladı ve herkes bunu düşünüyor. Evet. Dolar fırladı. Oğlum biz seni kolay kolay yollayamayız dediler. O yüzden sen burada oku. Hani burada şey yap. Ondan sonra güzel bir şekilde mezun ol. Master'ını, doktorunu yapmaya gidersin. Zaten gideceksen hani o zaman gidersin dediler. Öyle olunca ben Türkiye'deki üniversite sınavına yapmaya başladım. Konsantre olmaya başladım. Türkiye'de üniversiteye girdim. Çukurova Üniversitesi'ne girmiştim. Orada okuyordum. Ondan sonra dediğim gibi aile durumundan dolayı buraya geldim. Ama şimdi oraya geri dönersek yani lise bence en güzel yanı SAT 1 sınavı aslında lise 1 veya lise 2 sonrası gerçekten becerebileceğiniz kolaylıkta bir sınav. Ne kadar zor biraz ondan çünkü biliyorum sizler de çok soru soruyorsunuz. Çok zor mu? Ne olabilir diye. ÖSS ile kıyasladığında üniversite giriş sınavı aslında ÖSS değil aslında da. Bilmiyorum artık ne diyorlar. Benim zamanımda ÖSS'ydi ama üniversite giriş sınavıyla kıyasladığınız zaman matematiğin ne kadar Türkiye'deki eğitime göre ne kadar kolay ya da zor? Çok daha kolay. SAT 1'ın matematiği, ACT'nin de öyleydi ama hani SAT 2'de matematiğin daha zor olduğunu hatırlıyorum ona hazırlanırken. Ama SAT 2'yi de sanırım o zamanlar hani MIT falan gibi okullar istiyordu. Yani Türkiye'de liseyi bitiren bir insan, yani güzel bir şekilde bitiren bir insan bu sınavları soruyu anladığı sürece çok rahat bir şekilde geçebilir. Ya soruyu anlamak İngilizce. Soruyu anlamak İngilizce. Sen özel üniversitede, özel lisede okumadın. Özel üniversitede okumadın. İngilizceyi nasıl geliştirdin? Anadolu Lisesi. Okay. Bizim zamanımızda 5. sınıftan sonra hazırlık vardı. İşte hazırlıkta deliler gibi kafamıza vura vura öğrettiler İngilizceyi. Hani annemin babamın yardımına kesinlikle yapmıyorum ama yani ortaokulda çok güzel bir İngilizce eğitim vermişlerdi bize. SAT'ye girdim. Başvuru yapacaktım. İngilizce skorum çok kötüydü. Yani gerçekten en tabanda 3'te falandı yani o kadar kötüydü. Ama matematikte en tabanda en tabanda 1'di. Yani hani herkese bu sınava girenlerin %99'undan daha iyi bir matematik skorum vardı. Böyle olunca oradaki danışman da bana demişti. Yani biz sana şöyle bir mektup yazarız. Hani bu öğrenci yabancıdır. Zaten hani edebiyat sorusunu bilmesini de yapamazsınız. Ama bunun matematikteki ve science'daki başarısını yani görerek bu insanın aslında salak biri olmadığını, bu insanın zeki biri olduğunu ve İngilizcesini geliştirdiği zaman harikalar yaratabileceğini gösteren bir cover letter yazarız dedi. Onunla başlıyoruz dedi. Gerçekten olabilecek bir şey ama dediğim gibi bizim finansal durumumuz o zaman el vermediği için bunu yapamadık. Transfer olayını yaşadım. 3. sınıftan sonra dediğim gibi geldiğim için transferde hangi dersleri aldığıma baktılar. Hangileri ise tam tamına uyuyorsa onu tamam dediler. 2 senede de bitirebilirdim diyebilirsiniz. Çünkü hani sadece yarısını almak gerekiyordu. Ama hani bir dersi almadan başka bir dersi izin vermiyorlardı. O yüzden ben yaklaşık 3 sene, belki 3,5 senede bitirmek zorunda kaldım. Türkiye'den mezun olup buraya gelen arkadaşlar buradaki aslında daha kolay olduğunu söyledi. Üniversitenin daha kolay olduğunu söylediler ki doğrudur. Çünkü bir de burada da var. İnsanları teşvik eden yani çalışmaya ve grup çalışmasına teşvik eden bir şey var. Ve gerçekten hani notları da bol diyeyim buranın. Notu bol olunca da insan da ayrıca bir gaza geliyor. Ayrıca bir çalışıyor. Ve arkadaşlar hani grup çalışmasına falan çok önem verdikleri için grad school yani master doktora dönemi aslında zordu ama yani arkadaşların yardımıyla diyeyim ya bir grup çalışması yaparak onu zaten aşılıyorlar size burada üniversitede. O sayede nispeten rahatça bir şekilde bitirdim. Şimdi Arizona'da bitirdin. Arizona'da bitirdim. Şu an Silikon Vadisi'nde, San Francisco'dasın. Biraz bize kıyaslar mısın? Çünkü gelen sorulardan bazıları şu şekilde, sizden gelen sorulardan. Amerika'da nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum mesela gibi sorular geliyor. Ya da Amerika'da hangi şehri seçmeliyim, hangi eyaleti seçmeliyim tarzında. Üniversite seçebileceğinizden hani oradan başlayıp ilerleyebilirsiniz ama
Biraz da hazır burada Arizona'yı bilen biri varken ondan sormak istiyorum. Korhancığım, San Francisco ile Arizona'yı biraz bize kıyaslar mısın? Şimdi Arizona çok bilinen bir yerde, yani Türkiye'deki hani kimin nereyi biliyorsunuz derlerse işte hani New York'u, işte Florida'yı, Kaliforniya'yı bilir falan derler de Arizona işte Kaliforniya'nın yanında Amerika'nın güney batısında. Hemen güney batısında. Harita olarak koyalım. Harita olarak bak. Ekrana hemen koyalım. Kaliforniya'nın yanında, Meksika sınırında sıcacık bir eyalet. Yani hani kışları ılık, yazları böyle yoldaki tabelaları falan eridi. İnsanın canını çıktı. Sıcacık veya ama değil mi? Yani Mart ayında havuza girebiliyorsun. Daha ne isteyesin diye. Phoenix, başkenti Phoenix ve Amerika'nın en büyük aslında 6. metropoliten bölgesi. Böyle olunca yani size bir sürü opsiyon sunabiliyor ve bir sürü şehirden oluşuyor. Göbeğinde de Tempe diye bir şehir vardı. O Tempe'de de benim gittiğim ASU vardı. Şimdi Amerika'daki aslında hemen hemen her üniversite şehrinde, hani Tempe gibi üniversite şehrinde gerek bir metropolitanın bir parçası olsun, gerek başka bir yerde olsun, dünyanın her tarafından insanlar olduğu için yani çok daha açıklar, çok daha rahatlar ve herhangi bir işte yabancı sorunu falan olmayan yerler. Hayat çok rahattı Arizona'da. Ne gibi? Yani öğrenci olarak zaten ucuz olması, Arizona buradan çok daha ucuz bir yer. Çok daha yavaş yaşayan bir yer diyeyim. Hani burada ayrıca bir hız var ve doğu yakasında aslında çok daha ayrı bir hız var. Batı yakası Kaliforniya falan gibi, Oregon, Washington gibi eyaletler çok daha bizim laid back diye tabir ettiğimiz rahat eyaletler. Arizona onlardan da rahattı. Ve fazlasıyla yani buraya göre rahat olmasının bir şeyi de çok çalıştırmıyorlardı diye. Şimdi Silikon Vadisi'nin problemi burada her şeyinizi, sizin çalışmanız için her şeyi yapıyorlar. Yani burada çok güzel paralar veriyorlar. Çok güzel işte iş yerinde etkinlikler yapıyorlar. İşte sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği iş yerinde veriyorlar. İyi güzel ama ne diyorlar? Hani sen burada çalış diyorlar. Yani şöyle bir şirket düşünün. Bazı şirketler sizin gel diyor, hani biz gündüz arabanı da yıkarız, çamaşırını da yıkarız. Sen şeye gitme, yani eve gitme. Sen bununla yemek yapmakla falan, çamaşır yıkamakla vakit harcama. Sen çünkü çok değerlisin diyorlar. Siz de acayip bir gaza geliyorsunuz. Ben değerliyim ya diyorsunuz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Korhan'ın bahsettiği şirketler Facebook, Google gibi çok büyük, Microsoft gibi çok büyük şirketler. Her şirket bunu yapıyor mu? Büyükler. Büyükler aslında orta çaplılar da, yani yapan çok şirket var. Size hani bu tür perkler sunup yani hani hepsi arabanızı yıkamasa bile sabah öğle akşam yemeği veren bir sürü şirket var. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki hani işten ayrıldığınızda akşam 8-9 olmuş. Ondan sonra yani kümeste tek işi yumurtlamak olan bir tavuğa dönüyorsunuz diye ve bayağı bir robotlaşıyorsunuz. Peki şikayet ediyor mu insanlar, mühendisler bu konuda? Eden de var, etmeyen de var. Kimisi gerçekten çalışmayı seviyor, kimisi rahatına düşkün oluyor. Arizona'da ben bunu görmedim. Yani orada hayat da ucuzdu. Rahattı da ve yani iş hayatı olarak da rahattı. Şey de olarak güzel bir yerde diyeyim. Burayı sevmiyor değil ama burası da ayrı bir güzelliği var. Çünkü mesela burada dışarıda tanıştığınız insanlar, biz yüksek teknoloji sektöründe olan insanlarız. Burada mesela yan masada oturup sizin lokantada yemek yiyen birini bir şeyler konuştuğunu duyuyorsunuz. Ondan sonra ya merhaba diyorsun, hani ben Korhan, hani duydum, ben de öyle bir şeyle yapmıştım falan diye. Yani bir etkileşimde bulunabiliyorsunuz ve ortaya hani bir konuştuktan sonra ortaya bir app çıkabiliyor. Ortaya belki bir şirket fikri çıkabiliyor. Yani çok değişik, enteresan kişilerle tanışıp birden ortaya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'nin bu güzelliği var. Kaliforniya'nın her yerinde bu var mı? Sadece San Francisco mu? Ben sadece burada yaşadım. Burayı biliyorum ama Los Angeles'ta, San Diego'da bu kadar değildir. Çünkü oralarda güzel yerler ama bu kadar teknoloji şeyi yok. Şirketi yok. Bir de buranın güzelliği yani sizin gibi bir sürü insan var. O da işte güzel bir şey yaratıyor. Sinerji yaratıyor diyeyim. Şimdi Korhan, lisedeki okuyan öğrencilerimiz için onları ne demek istersin? Yani mühendisliği düşünen ve daha sonra Amerika'yı düşünen öğrenciler için onlara nasıl seslenmek istersin? Mühendislik güzel bir şey.
Ya şimdi ben şey de yaptım. Üniversitedeyken aslında Arizona State'deki mühendislik onur kurulunun başkanıydım. Bir sürü insana hani şeyi sordum. Yani onur kuruluna gelen insanları, onları da davetiyeyle falan şey yapıyoruz, alıyorduk. İnsanlara şey söyledi. Niye mühendislik istiyordun dedik. Hani neden mühendisliği seçtin? Çoğunun cevabı da aslında şeydi. Ya ben lisedeyken ne bileyim işte hani matematikte, fendi falan hoşuma giderdi. Yani mühendislik seçtim. Ne yaptığını bile bilmiyordum dedi. Yani geldikten birinci, ikinci senesinden sonra hatta şeyini değiştirip elektronik olarak başlamış, endüstriye devam etmiş insanlar var. Yani buradaki üniversitenin bir güzelliği de öyle. Hani dersleri alıyorsunuz, ondan sonra baktığınız hoşunuza giden bir şey var. Ya diyorsunuz ben hani makine mühendisliği değil, elektronik mühendisliği okumak istiyorum. Ben kim onu da görmedim zaten. Herkes elektronikten başka bir şeye gider. Değiştirebiliyorsunuz ve bu insanlar aslında bir şey bilmeden hani şey gelmişti. Önereceğim şey aslında önce ilk başta hangi bölümü yapmak istediğinizi, ne okumak istediğinizi bir nevi karar verin ve yani ne istediğinizde onun da ne yaptığını bilin. Çünkü yani okuduğunuz şeyi tabii ki yani Amerika'da okuyacaksanız değiştirebilirsiniz. Belki bir dönem hani vakit kaybetmiş olursunuz. O çok önemli bir şey değil insan hayatında ama aklınızda bir şey olsun. Gerçekten hani Amerika'da okuyabilmek mi istiyorsunuz? Okumak mı istiyorsunuz? Eğer okumak istiyorsanız buna zaten hani finansal olarak elverişli misiniz? Bir de anneniz babanız sizin dünyanın diğer tarafına gitmenize izin verecek mi? Yani bu gerçekten doğru bir şey. Eğer bunların hepsi evetse yani yabancı öğrenci olarak geleceksiniz buraya. Çok fazla para vereceksiniz. Önce bir neden mühendislik istiyorsunuz? Onu bir düşünün. Düşündüğünüz mühendislerin yani ne iş yaptığını, ne tür işler yaptığını bir şey yapın. Amacınız en kısa zamanda hani bir şekilde başarılı bir şekilde mezun olmak olsun. Annenizin babasınızın parasına yazık değil mi? Yani bir dönem daha uzatmadan. Odaklanın, ne yapmak istediğinize odaklanın, o hedef için çalışın. Teşekkürler. Diğer bir sorum ise, diyelim ki şu anda üniversiteden mezun olan biri Amerika'yı düşünüyor. Dolar birazcık yükselmiş durumda senin mezun olduğun zamana denk geliyor neredeyse. Hatta belki de daha da fazla. Bu burs olanakları mühendislikte var mı yoksa yani gerçekten hayal bir şey mi bu yoksa hani iyi bir ortamları varsa bu Amerika'da araştırırlarsa bulunabilecek bir şey mi? Lisans için burs bulabileceğinizi doğrusunu söylemek gerekirse 2 sene. Neden? Daha burs alanı görmedim. Yani lisans için anca şeyler vardı, bir tanıdığımız vardı. İşte hani milli yüzücüydü. Spor takımında o yüzme takımına katıldı bir üniversitenin. O sayede hani okuyabildi burslu olarak. Onun haricinde yurt dışında hani spor bursu haricinde yani burslu olarak gelip şey yapanı görmedim. Peki master? O bambaşka bir hikaye. Ben çünkü burslu okudum. Hani ama ben Türkiye'deki notlarımı göstermiştim. Türkiye'deki diyorum. Amerika'daki notlarım zaten belliydi. Hocalarım belliydi. Benimle çalışmak istediler. O yüzden araştırma görevliliği teklif edip hem burslu bir şekilde hem de maaşlı bir şekilde okudum. Türkiye'den gelen bazı arkadaşlarım ise orada okurken çalıştığı uluslararası yayın yapan hocalarıyla beraber çalışıp bir nevi kendilerini tanıttılar. Ondan sonra o hocalar da benim burada yaptığım gibi hani nasıl kendimi tanıttıysam, kendimi gösterdiysem ve hocalar da benim yaptığım işe kefil olup ben buna asistanlık vermek istiyorum dediyse bu arkadaşlar da yani Türkiye'deki hocalarına kendilerini gösterdiler ve bu hocalarına da yani yurt dışında master veya doktora yapma niyetleri olduğunu söylediler ve yani bir tanıdığınız var mı dediler. O tanıdıklar zaten yurt dışında yayın yapan, yurt dışıyla beraber yurt dışında proje yapan hocanız varsa illaki zaten tanıdıkları buralarda belki Avrupa'da belki Amerika'da tanıdıkları bir sürü insanlar vardır. Eğer bu hoca nazarınızda da kendinizi ispatladıysanız yaptığınızın işin kalitesiyle, zekanızla, çalışkanlığınızla bu insanlar zaten size kefil olacaktır ve hani tanıdıkları, çalıştıkları diğer hocalara, yurt dışındaki hocalara e-mail atarlar. Hani benim şöyle bir öğrencim var. Sizin bölümünüzde burs var mı? Hani
ki olduğu da olabilir. Yani bazen bölüm bursları olabilir, bazen hocanın kendi bursu olabilir. O tür burslarla buraya gelme ihtimalleri aslında çok daha yüksek. Yani kendi başına hani ben şuyum, ben burslu, beni burslu olarak alır mısınız diye spam şeklinde e-mail yollamaktan. Çünkü bizim hocalarımız mesela şey derdi, özellikle Hindistan'da her gün onlarca mail geliyor. Yani ben işte Mumbai'nin şu üniversitesinden mezun oluyorum, bana burs verir misiniz, sizin altınızda ne olsa yaparım deyip öyle e-mail atanlar vardı. Çoğuna cevap vermiyorlar. Bayağı da hani ısrarlı olanlar olursa da şey diyorlardı. Eğer hani önümüzdeki hafta içinde benim ofiste şurada buluşup konuşup seninle bir şey yapamayacaksa, görüşemeyecekse kusura bakma diyorlardı. Artık bir şekilde öyle şey yapıyorlardı. Sızma başlarından salıyorlardı. Yani siz eğer olur da yurt dışındaki hocalara ben bir e-mail atayım, hepsini şey yapayım derseniz o hocaların inbox'ına gelen onlarca öğrenci mailinden biri olacaksınız. Yani Türkiye'de lisans eğitimindeyken çalışıp yani bir hocaya yardımcı olup kendinizi gösterip onu referans olarak kullanmak sizin burs bulmada çok daha şansınızı artıracaktır. Son bir soruyu sormak istiyorum. En çok gelen sorulardan bir tanesi çalışmak. Korhancığım, mezun olduktan sonra burada kolay iş bulunabiliyor mu mühendisler? Yani Silikon Vadisi ya da Amerika genelinde gözlemlerin senin hayatın ya da tanıdığın arkadaşlarından. Mühendisler çok kolay iş bulabiliyor. Yani bu hem yabancı olsun hem Amerikalı olsun. Yani işte yabancılar daha zor iş bulabilir mi falan diye. Eğer mühendisseniz yani diğer branşlara oranla iş bulabilme ihtimaliniz çok daha yüksek. Buradan mezun olduğunuzda zaten bir senelik bir çalışma hakkı veriyorlar. Herkese hangi bölümde olursanız olun. Eğer işte matematik STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering and Math majorlardan birinden mezun olduysanız bunu 1 veya 1,5 sene daha uzatabiliyorsunuz. Bu süre içinde bir iş buluyorsunuz ve yani iş bulmak zor değil. Çünkü bir Amerikan üniversitesinden başvurduğunuz zaman, yani Amerikan üniversitesinden mezun olduğunuz zaman zaten o üniversitenin ne tür öğrenciler çıkarttığı, ne tür mezunlar verdiğini şirketler biliyor ve işe alınma ihtimaliniz çok daha yüksek oluyor. Diğer iş olanaklarıyla karşılaştırırsanız çok daha fazla mühendis istiyorlar. Çok gelişen güzel bir şey var, teknoloji alanı var ve bütün mühendis, benle beraber mezun olan bütün arkadaşlar ben daha çok kısa zaman içinde iş bulduk. Ama bu tabii ki bir örnek diyeceğim ama gerçekten şey var. Doktora ne olduğu için bunu diyorsun yoksa master yapan da bunu bulabilir mi? Aslında master yapan doktorda iş bulma olanı daha fazla. Neden? Değil mi? Çünkü doktorada öyle bir konuya odaklanıyorsunuz ki hani eğer bir şirketin o konuda gerçekten bir profesyonele ihtiyacı yoksa ya ben bu adama niye bu kadar para vereyim ki? Overqualified dediğimiz olaya girebiliyorsunuz. Ama tabii ki doktoralı biri olarak işe başlarsanız çok daha yüksek bir kademeden işe başlayabiliyorsunuz ve hani ekonomide kötü gitme bir durumu olursa diyelim ki hani şirkette büyük bir işten çıkartılma olacak, bir şeyler olacak. Önce diyelim ki direkt sadece lisansı olanlar belki işten çıkarılacaktır. Eğer ikinci bir dalga olursa hani onlardan biraz daha fazla belki biraz masterlar. Ondan sonra yani doktoralı yetiştirmek, yani doktoralı birini bulmak zaten nispeten zor. O kadar çok kişi yapmıyor. Ama şirketler buldukları zaman da hani eğer öyle birini buldularsa, ihtiyaçları da varsa kesinlikle kaçırmak istemiyorlar. Bence herkes master yapmalı. Çünkü master yeni lisansı, yeni master's, new bachelor's diyelim. Hem dediğim gibi çok güzel bir şeyden başlayacaksınız ve master'ın aslında çok enteresan bir şey. Daha ilk dönemini bitirdiğinizde ya ben ne kadar çok şey öğrendim diyorsunuz. Hani 4 sene içinde bütün elektronik mühendisliğini okudum ama master'ın bir döneminde öğrendiğim şeye sanki hani o 4 senede çok daha fazla bilgiyi ben bir dönemde öğrenmişim gibi geldi. Ve yani şirketler de bunu biliyor gerçekten. Master'ların iş bulması özellikle yabancıysanız çok daha kolay olacaktır. Çünkü benim zamanımda ben tam mezun olduğumda lisansımı aldığımda
ekonomik kriz, Amerika'da ekonomik kriz olmaya başlamıştı. Ve şirketler şey demişti, yani sadece lisansınız varsa yabancılara H vizesi almıyoruz. Yani çalışma vizesi almıyoruz diye. Ama master'ınız, doktorunuz varsa H vizesi alırız diye. Çünkü o zamanlar çok mezun vardı ve hani işten çıkartma durumları olabiliyordu bazı şirketlerin falan. O yüzden master doktora aslında benim çok daha fazla işime yaradı. Doktoranın bir de şöyle bir güzelliği var. Amerika'dan bir doktora almışsınız. Hani üniversiteleri zaten çoğu üniversitesi saygın üniversiteler. Dünyanın her yerinde akademik olarak iş bulabilirsiniz. Yani bu ayrıca bir sigortadır. Bir de benim master'da ve doktordaki girdiğim hocalar bizim dersimize giren hocalardan gerçekten yani çok başarılı hocalardı ve bu hocalar hepsi endüstride bir süre çalışıp oradaki tecrübelerini kazanıp gerçekten size hani odaklanmış bilgiyi veren insanlardı. O insanlar da zaten endüstride çalıştıkları için, şirketler de bu insanları bildikleri için hem hocalarınız sizi tavsiye edebiliyordu şirketlere, hem de yani ben bu hocadan bu dersi aldım dediğiniz zaman o şirkete o zaman falan deyip yani sizi kapabiliyordu. Yani master'lı doktoralı olmak iş imkanınızı kesinlikle çok daha fazla artırır. Ama hani akredite olmuş programı olan herhangi bir üniversiteden güzel bir not ortalamasıyla mezun olursanız ben iş bulamayacağınıza inanmıyorum. Korhan'cığım çok teşekkür ederim. Size şunu paylaşmak istiyorum aslında. Kameraya çıkmak ya da YouTube'da bu şekilde içerik paylaşmak çok zor. Aslında Korhan bunu yapmak zorunda değildi ve ben Korhan'a şöyle bir şey söyledim. Yani böyle bir kanal var. Benim çok arkadaşım bilmiyor zaten bunu yaptım ve Korhan da bunu paylaştığında çok açık yüreklilikle mükemmel dedi ve ben de öğrencilere yardımcı olmak isterim. Kendim geçirdiğim bu mühendislik hayatını onlarla paylaşmak isterim. Türkiye'de bir öğrenci de olsa eğer bir şekilde ilham verebilirsek ve sizin aklınızda olan soruları yanıtlayabilirsek bizim için ne mutlu. Tekrar teşekkür ederim çünkü bütün sorularımızı yanıtladım neredeyse. Çok konuştum ya. Yok. Umarım sizin, yani bunlar genelde gelen sorular zaten. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Eğer bizim atladığımız sorular varsa benim sormayı unuttum. Lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Haftaya yeni bir içerikle yine birlikte olacağız. Umarım dediğim gibi sizin için yararlı olmuştur. Daha fazla Kariyer Kılavuzu'nu takip etmek isterseniz Kariyer Kılavuzu'nun Facebook sayfası Kariyer Kılavuzu, Instagram sayfası da aynı şekilde Kariyer Kılavuzu. Olabildiğince YouTube'da yüklemediğim zaman bir şeyleri ki her hafta yüklemeye çalışıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere efendim.